Tarihin kaderini belirleyen anlar her zaman büyük meydan savaşlarında yazılmaz. Bazen devletlerin kaderi saray koridorlarında fısıldanan sırlarda, hanedanlar arası kan bağlarında ve karanlık orman yollarında kurulan acımasız pusularda gizlidir. Tahtını kurtarmak için kızını kendi elleriyle kudretli bir padişaha gelin veren bir baba düşünün. Ancak sadece birkaç yıl sonra aynı baba, damadının elçilerini Tekirdağ yakınlarında neden kanlı bir pusuya düşürüyor? Bizans İmparatoru Kantakuzenos'u damadı Orhan Gazi'ye karşı bu korkunç ihanete iten sır neydi? Üstelik bu sırrın merkezinde padişahın haremine girmek üzere olan ama adı tarihten silinen gizemli bir Sırp prensesi Teodora Nemanjić yatıyordu. Hazırsanız diplomasinin kanla kesildiği o büyük ihanetin perde arkasına iniyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Bizans İmparatorluğu kelimenin tam anlamıyla can çekişiyordu. Yıkıcı iç savaşlar, Avrupa'yı kasıp kavuran büyük veba salgını ve hazinenin tükenişi devleti bir enkaza çevirmişti. İmparator Ioannis Kantakuzenos'un elinde tek bir kurtuluş bileti kalmıştı. Bu güç, Anadolu'nun durdurulamaz lideri ve koca bir beyliği imparatorluğa dönüştüren Orhan Gazi'ydi. İmparator, çaresizlik içinde Hristiyan dünyasını şoke eden bir karar alarak kızı Teodora'yı 1346 yılında Silivri'de muazzam bir düğünle Orhan Gazi'ye eş olarak sundu. Damadının askerleri sayesinde tahtını koruyan Kantakuzenos artık güvendeydi. Ama Balkanların diğer ucunda bu düğünü duyduğunda öfkeden deliye dönen bir başka hükümdar vardı. Stefan Dušan. Sınırlarını Tuna'dan Korint'e kadar genişleten Sırp çarı Stefan Dušan'ın tek bir hayali Konstantinopolis'i fethedip yeni Roma'nın hakimi olmaktı. Ancak surların önünde onu durduran Bizans ordusu değil, Orhan Gazi'nin yenilmez süvarileriydi. Dušan, eşi benzeri görülmemiş ve son derece zekice bir diplomatik hamle yaparak 1351 yılında Bursa'ya elçiler gönderdi ve Orhan Gazi'ye tarihi bir teklif sundu. O dönemin dünyasında kalıcı antlaşmalar sadece kağıt üzerindeki yazılarla değil, kan bağıyla mühürlenirdi. Bu yüzden Sırp çarı, Bizans ile ittifakın bozulması ve kurulacak büyük stratejik ortaklık karşılığında kendi öz kızı Prenses Teodora Nemanjić'i ittifakın bir mührü olarak Orhan Gazi'ye eş olarak vaat ediyordu. Siyasetin ve gücün ustası Orhan Gazi, bu teklifin sıradan bir evlilik değil, Balkanları savaşmadan fethetmek anlamına gelen en üst düzey diplomatik hamle olduğunu çok iyi biliyordu. Teklifi tereddütsüz kabul ettiğinde Sırbistan sarayında hummalı bir hazırlık başladı. Sırma işlemeli çeyizler, Balkanların en nadide mücevherleri sandıklara yüklendi. Genç prenses, Osmanlı'nın kudretli sarayına hatun olmak üzere yola çıkmaya hazırlanıyordu. Orhan Gazi de yeni gelinini almak üzere ihtişamlı bir Osmanlı elçilik heyetini Sırbistan'a doğru yola çıkardı. Bu haber Konstantinopolis'e ulaştığında sarayda adeta deprem oldu. Damadı Orhan Gazi'nin en büyük düşmanı olan Sırplarla akraba olması, Bizans'ın kesin ölüm fermanı demek olduğundan kayınbaba Kantakuzenos dehşet içindeydi. Diplomatik bir çözüm bulacak vakti olmayan Kantakuzenos, Gordion düğümünü kılıçla kesmeye karar vererek Trakya sahilleri valisi olan diğer damadına yani Orhan Gazi'nin bacanağı Nikeforos Orsini'ye o karanlık emri verdi. Osmanlı ve Sırp elçilerinden oluşan heyet Tekirdağ yakınlarında ağır zırhlı Bizans birliklerinin pususuna düştü. Kılıçlar çekildi ve diplomatik dokunulmazlık kana bulandı. Elçiler acımasızca katledildi, ittifak mektupları ve prensesin o paha biçilmez çeyizleri yağmalandı. O kanlı vadide kopan fırtına, genç bir kadının kaderini sonsuza dek değiştirdi. Gelin alayı kana bulanan Sırp prensesi Teodora Nemanjić, hiçbir zaman o hayalini kurduğu Bursa'daki saraya ulaşamadı ve Orhan Gazi'nin yüzünü bir kez bile göremedi. Peki bu kadar karanlık ve üzeri örtülmeye çalışılan bir devlet sırrını bugün nereden biliyoruz? İmparator Kantakuzenos, tahttan inip rahip olduktan sonra yazdığı anılarında bu kanlı pusudan ve ihanetinden hiç bahsetmedi. Kendi dindar ve adil imajını korumak için derin bir sessizliğe bürünse de unuttuğu önemli bir şey vardı. Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. İmparatora muhalif olan ve ev hapsine mahkum edilen cesur Bizans tarihçisi Nikeforos Gregoras, yazdığı Roma tarihi kitabında bu kalleş pusuyu sansürsüzce ve tüm çıplaklığıyla kayıtlara geçirdi.
Eğer o yazmasaydı, iki imparatorluğu birbirine düşüren Sırp gelinin hikayesi belki de ebediyen karanlıkta kalacaktı. Sonuç olarak Kantakuzenos, kurdurduğu bu acımasız pusuyla Bizans'ın ömrünü bir süre daha uzatmayı başardı. Sırp çarı Duşan ise hayallerine ulaşamadan öldü ve devasa imparatorluğu paramparça oldu. Tüm bu kaosun ortasında Orhan Gazi, devletlerin kaderini çizen küresel bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı. Siyasetin gölgelerinde oynanan bu kanlı satrancın son kazananı yine Osmanlı olmuştur. Geçmişin izinde, hakikatin peşinde. Referans tarihte kalın. Hoşça kalın.